Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çılgın tatlı fareyi yapacağız. Fare bardak altlığı. Örmesi çok basit. En anlaşılır dille anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık bunu yarım saat, bir saatte bitirebilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Evet, başlayalım arkadaşlar. Kullandığım ip Alize Cotton Gold'un gri renkli ipini kullanacağım. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz, sıkıntı değil. 1,5 milim tulipin tığını kullanacağım. Ve başka ihtiyacımız olanlar gözler için beyaz ip, yine herhangi bir ip, artan ipleriniz olabilir. Özellikle hani ayrı bir ip almanıza gerek yok. Ve pembe bir ip arkadaşlar ve pençeleri, kulağının içi, burnu ve kuyruğu için kullanacağımız bir miktar az. Öncelikle arkadaşlar ipimi parmağıma doladım. Yeni başlayanlara özel anlatacağım için birazcık yavaş anlatacağım. Bilenler hızlandırma tuşuna basabilir, hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bakın parmağıma ipimi doladım. Baş ve orta parmağımla ipimi tuttum ve şu şekilde orta parmağıma bir sihirli halka oluşturuyorum. Bunun adı sihirli halka arkadaşlar. Ve ipimi buradan tutuyorum, bırakmıyorum. Tığımı şu şekilde alttan geçiriyorum ve bir tane ipime zincir geçiriyorum ve 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen netliği sağlayayım. 2 tane zincir çektikten sonra üzerine bir tane alıyorum ve içerisine toplamda 13 tane trabzan yapacağız. Hemen burayı asla bırakmıyorum, bakın burayı, sihirli halkamı asla bırakmadan üzerine 2 zincir çektim ve üzerine ipimi aldım, tığımın alttan geçiriyorum. Geldim, burada 3 tane var ya, biz ikili trabzan yapacağız. Önce 2 tanesini çıkardım, sonra kalan 2 tanesini çıkarıyorum. Ve sihirli halkamı artık küçültebilirim ve parmağımı çıkarabilirim. Şimdi arkadaşlar zinciri de sayacağımız için toplamda 13 tane trabzan yapacağız içerisine. Zincirle birlikte şu an 2 tane yaptık. Bir tane üzerine alıyorum ve geliyorum buraya. Bir trabzan daha yapıyorum. Hemen yavaşça tekrar göstereceğim trabzan nasıl yapılır. Üzerine tığımın aldım. Sihirli halkamı tutuyorum ve içerisinden geçiriyorum ve çıkarıyorum. 3 tane halkam oluştu burada. Önce 2 tanesini çıkıyorum aynı anda. Sonra kalan 2 tanesini aynı anda çıktığımda trabzan yapmış oluyorum. İkili trabzan. Şimdi hızlı bir şekilde 13 tane trabzanımızı tamamlayalım. Evet. Şu an saymıyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 11, 12 ve 13. trabzanımı yaptım. Ve sihirli halkamı artık tamamen çekip kapatabilirim. Bu şekilde. Bakın şurada delik, açıklık kalmayacak şekilde kapattım. Hemen emin olmak için tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. burada arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar ikinci sıraya geçiyoruz. Bu birinci sıramızı tamamladık. Birinci sıramızda sihirli halkamızın içerisine 13 tane trabzan yaptık. Çektiğimiz 2 zincirle birlikte hemen ilmek kaydırma yaparak şuraya batıyorum. Bakın 2 zincir çekmiştim ya. Geliyorum bunun tepesine, bulabilirsem inşallah, batıyorum ve çıkıyorum. İlmeğimi ilmeğimden kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekerek yukarı çıkmış oluyorum. Şimdi her sırayı arttırıyoruz arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. İkili trabzan. Ve sıradaki ilmeğime şuraya geçiyorum. Bakın. Hemen bir trabzan yapıyorum ve aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar aynı ilmeğin içerisine çift batarak trabzan yapacağız arkadaşlar. Hemen bir yandakine geldim, bir tane battım. Aynı deliğin içerisine hemen bir tane daha trabzan yapıyorum. Sıradan devam ediyorum. Hemen ışığımızı biraz ayarlayalım. Bakın sıradakine battım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum.
Ve bir diğer yandakine geçiyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine ikili trabzan yapıyorum. Sıramızı arttırmış oluyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arttırmalara. Evet arkadaşlar, sonuncuya geldim. Sonuncu arttırmamı da yapıyorum. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Hemen size sayısını söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 zincirimle birlikte 24 tane sık iğnem olması gerekiyor. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik ve üçüncü sırama geçiyorum ve yine ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. Bakın, bu ikinci zincirimin şuradaki bulunan tepesine batıyorum. Geliyorum, bakın ilmeğimi ilmeğimden kaydırıyorum ve 2 tane yukarı çıkmak için zincir çekiyorum. Şimdi bir trabzan bir arttırma ile devam ediyoruz. Üzerine alıyorum, hemen dibine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Yani altta yaptığımız gibi aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum arkadaşlar. Geliyorum yanındakine tek batıyorum. Bir tane bir deliğin içine bir trabzan yapıyorum. Diğer yanındakine geliyorum. Aynı deliğin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Bir tane tek trabzan batıyorum. Hemen yanındakine aynı ilmeğin içerisine çift trabzan batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim, buluşalım. Evet arkadaşlar, bir trabzan ve yanına bir trabzan arttırmayı da tamamladık. 1, 2, 3. sıramızı yapmış olduk. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Şu zincirimizle birlikte 35 olması gerekiyor. Bakın sizin 36 olmuştur, 38 olmuştur. 33 olmuştur. Lütfen bu konuda endişe etmeyin ve örmeye devam edin. İlla aynı rakam olacak diye bir şey yok. Bu yuvarlaklığı elde ettiniz mi? Tamamdır. Bir problem yok demektir. Lütfen söküp de ya benim niye aynı sayı olmuyor gibi endişe etmeyin. Çünkü bu yorumlarda çok geliyor bazen. Hemen ilmek kaydırmayla yine aynı şekilde bir üste çıktım. 2 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi ise 1, 2, 3. sıramızı bitirdik. 4. sıramızda bir tek, bir çift, bir tek yapacağız. Nasıl yapacağız? Geleceğiz buraya. Hemen dibine zincirimin bir tane trabzanımı yapacağım. Hemen yanına arttırma yapacağım. Yani çift batacağım. Ve hemen yanına geleceğim. Tek batacağım. Yani bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek. Şimdi bir tane tek yaptım. Tekrar aynı kombini yapacağız. Geliyorum, bir tane tek yapıyorum. Hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Hemen yanına geliyorum. Bir tane tekli trabzan daha yapıyorum. Yani tek batıyorum. Bunu üçlü kombin gibi düşünün. Bakın şöyle. Bir tane deliğe bir tane batıp hemen yanındakine arttırma yapıyorum. Hemen yanındakine tek batıyorum. Yani burada tek var, şuraya da çift batayım demeyin. Bunu kombin kombin ilerleyeceğiz bu şekilde. Bir tek, bir çift, bir tek. Şimdi yine yapıyoruz aynısını. Bir tane tek batıyorum. Hemen yanına çift batıyorum. Sonra diğer yanına tekrar tek batıyorum. Tekrar yapalım. Bir tane tek yapıyorum. Hemen yanına çift batıyorum. Aynı deliğin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane trabzan yapıyorum. Hadi bir tane daha göstereyim. Bir tane trabzan yapıyorum yanındakine. Diğer yanındakine arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe çift batıyorum. Diğer yanındakine arttırma yapmadan tek yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Bir tek, bir çift, bir tek. Üçlü üçlü arkadaşlar. Bitince tekrar bir tek, bir çift, bir tek. Bitince tekrar bir tek, bir çift, bir tek. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek yaptık.
Ve şurada son bir ilmeğimiz daha kaldı. Oraya da bir tane trabzan yapalım ve sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 ve son zincirimle 46 tane trabzan elde etmiş olduk. Dördüncü sıramızda 1, 2, 3, dördüncü sıramızı da bitirdik. Hemen ilmek kaydırmayla arkadaşlar geliyorum. Bakın o zincirin tepesine ilmeğimi ilmeğimden geçirerek kaydırıp 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi ise arkadaşlar 5. sıramızda 3 tane tek yapıp 1 tane arttırıyoruz. Hemen devam edelim. Zincirimin dibine batıyorum. Bakın her zaman zincirimin dibine batıyorum. Bir trabzan, hemen yanındakine bir tane daha trabzan, hemen yanındaki ilmeğe bir tane de trabzan. Yani 3 tane tek batıyorum. Geliyorum buraya çift batıyorum. Yani aynı deliğin içerisine 2 trabzan yaparak arttırma yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hemen yine yapalım. Bir trabzan, hemen yanındakine ikinci trabzan, hemen yanındakine üçüncü trabzan ve hemen yanındakine arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Yani 1, 2, 3 tane tek, yanındakine çift. 1, 2, 3 tane tek, yanındakine çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 trabzan ve 1 trabzan arttırma yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 3 trabzan ve 1 trabzan arttırmayı sıra sonuna kadar yaptım. Burada bir tane daha ilmeğim kaldı. Buna da batıyorum. Ve 5. sıramızı da tamamlamış olduk. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 ve ikinci şuradaki zincirle birlikte 57 etmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın tabanımız hazır. Siz daha büyük yapmak isterseniz 4 tek trabzan bir arttırma yaparak bir sıra daha yapabilirsiniz. Ben bunun benim için yeterli olduğunu düşünüyorum mesela. Burada da aynı şekilde yaptım. Yani tam kupanızın altına ya da daha büyük olsun istiyorsanız dediğim gibi bir üst sıraya çıkıp 4 trabzan bir arttırma yaparak bir tur daha arttırma yapıp büyütebilirsiniz. Ben bunun yeteceğini, benim kupama yetiyor. Bu yüzden burada bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizin sayınız 65 olmuştur. Ne bileyim 58 olmuştur. Bunları kafaya takmayın. Formunuz yuvarlak mı? Bunu kafaya takın. Yani şöyle yuvarlak, hafif de kabartılı mı? Şöyle kabartısı da hafif olacak zaten. Aman aman bir çember büyüklük beklemiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi etrafını bir sık iğne ile dolaşırken aynı zamanda da bacaklarını yapacağız. Şu bacaklarını arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yine şuraya hemen karşıya geçerek buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu birincisi. Toplamda 13 sık iğne yapacağım. 2. Sık iğne yaparken üzerine almıyorum. Trabzan yaparken üzerine alıyorduk. 3, 4, 5, 6, 7, pardon, giremedim. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane sık iğne yaptım. 13 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 12 tane zincir çekiyorum bacak için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi hemen 12 zinciri çektikten sonra geriye bakın ikinciden itibaren şuraya batarak yine üzerine sık iğneler yapıyorum. Tüm zincirimin üzerine sık iğne yaparak aşağı kadar geleceğim. Bakın bu şekilde
sıramın sonuna kadar, yani zincirin sonuna kadar sık iğne yaparak geliyorum. Evet. Son zincirimi de yaptım. Bakın şurada aynı ilmeğin dibine batarak battım. Geldim, ilmeğimi ilmeğimden kaydırdım ve buradaki açıklığı kapatmış oldum. Şimdi araya 11 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 sık iğnemi yapıyorum. Hemen 12 zincir çekerek yine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen 12 zincir çektim. Geliyorum ikinci zincirimden itibaren sık iğne yapıyorum. Tüm zincirimin üzerine sık iğneler yaparak sıramın sonuna geliyorum. Geriye dönüyoruz yani. Evet, yine geldik sıranın sonuna. Bakın aynı ilmeğin dibine geliyorum. Batıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden çekerek kaydırıyorum. Şimdi 13 sık iğne yapıyoruz. Sıradaki ilmekten devam ediyoruz. 1 2 3 12 ve 13. 13 sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar 12 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve tekrar ikinci zincirimden itibaren geriye dönüp sık iğneler yapıyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Son bacağımızı yapıyoruz. Yine ilmek kaydırmayla kaydırıyorum ve 11 tane sık iğne sıradan devam ediyorum. 1 2 10 ve 11. Şimdi hemen 12 zincir çekiyorum yine. Son bacağımızı yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar geriye dönüp sık iğnelerimi zincirimin üzerine yapıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıp ilmek kaydırmayla çıkıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum ki belki kafa yapımında falan lazım olur diye. Bakın şu küçük yere kuyruğu gelecek. Şu büyük yere de kafa kısmı gelecek, açıklığa. Şu şekilde bacaklarını da yapmış olduk. Evet arkadaşlar, şimdi kafa yapımıyla devam ediyoruz. Pembe renk ipimizle başlıyoruz. Çünkü kafayı burundan itibaren başlayıp gri rengi geçerek kafamızı yapacağız. Evet, sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Halkamı oluşturduğum tığımı alttan geçirdim, ipimi içinden geçirdim. Bir zincirle sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 ve 6. Çıkardım parmağımı, sık iğnemi iyice sıktım. Ve arkadaşlar, bu minnak sık iğnemin 6 tane sık iğnelerimin içerisine bir sık iğne bir arttırma yapacağız ikinci sırada. Hemen karşıya geçelim. Bakın şuradaki ilmeğime batıyorum. Bir tane sık iğne alıyorum buradan. Bir sık iğne, hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 kere batarak sık iğne yapıyorum. Bu birincisi. İkincisini yapıyoruz. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Hemen yanındakine üçüncü kombini yapıyoruz. Bir sık iğne, bir yanındakine bir tane arttırma. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. 2, 4, 6, 8, 9 tane olması lazım etrafında. Şimdi üçüncü sıramızda bir sık iğne bir azaltma ile devam ediyoruz. Burnumuzu kapatıyoruz. Bir tane sık iğneyi yaptım. Hemen yanına geldim. Bakın.
İki sıkı iğneyi batarken şu şekilde batıyorum ya. Böyle batmıyorum da azaltırken ikisinin ortasına batıyorum. Yani ön ilmeği alıyorum. Buradan bir tane aldım ya. Hemen yanındakine kaydım. Yanındakinin de ön ilmeğini aldım. Gördünüz mü? Şimdi bu ikisini çıktım. Ve kalan iki halkayı da bir çıktım. Bir tane azaltma yapmış oldum. Tekrar yapalım. Bunu da 3 kere tekrarlayacağız. Bir tane sık iğne yapıyorum sıradakine. Sonra diğer yanındakine azaltma yapacağız. Bakın geldim. Ve sık iğneyi bu şekilde batıyorum ya. Böyle değil de azaltma için ikisinin ortasına, bakın şurada ortasına batarak ön ilmeğini alıyorum. Sonra gelip şöyle tığımı kıvırıp bir yandakinin de ön ilmeğini alıyorum ortasına batarak. Sonra ikisini, evet, tekrar üçüncüyü yapıyoruz. Bir sık iğne, toplamda 3 kere azaltma yapacağız. Ve tekrar bakın ön ilmeğini aldım. Bir yanındakine geldim. Onunkini de aldım. İkisini bir çıktım. Kalan iki halkamı da bir çıktım. Şimdi yine geriye kaldı. Benim 6 tane sık iğnem kaldı şurada saydığımızda. Ve pembe ipimi şu şekilde çıkıyorum. Bakın yakından göstereyim. 1 ve 2 tane halkam dışarı kalacak şekilde kaçırmadan bu halkalarımı tekrar tutuyorum. Çünkü renk değiştirip griye geçeceğiz. Pembe ipimi şuradan gerdirdim, sıktım bunu. Arkadan tutalım. Pembe ipimi öne aldım. Şuraya tutturdum. Ve tığımı iki halkamın içerisinden geçirdim. Rengimizi değiştirmiş olduk. Hemen kısa ipimi arkaya aldım ve arkadaki uzun pembe ipimle, bakın şunu kapatayım hemen. Arkadaki uzun pembe ipimle kısa gri ipimi bağlıyorum. Normal bağlama. 2 kere bağlasanız bir daha açılmaz o. 2 kere bağladım ve fazla olan bir sürü fazla ipim var ya, şu sihirli halkadan kalan tek gri ipim kalacak şekilde hepsini kesiyorum ki çok bana dokunmasınlar. Tekrar arkadaşlar gri ipimizle bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Hemen geliyorum sıradaki ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine geliyorum. Hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Burayı örmek biraz zor olur ama büyüttüğümüz için hemen kolaylaşacak, merak etmeyin. 3 kere bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir tane arttırıyoruz. Bu da ikinciydi. Şimdi sonuncuya geldik. Bir sık iğne ve hemen bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batarak. Burnumuzun içine herhangi bir şey koymuyoruz. Elyaf falan. Şimdi arkadaşlar 4. sıramızı tamamlayıp 9 sık iğneye çıkarmış olduk tekrar ilmeğimizi. Şimdi direkt devam ediyoruz. 5. sıramızda bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne yapacağız. Devam edelim. Bir sık iğne, bir tane arttırma, hemen yanına bir tane daha sık iğne. Bunu toplamda 3 kere tekrarlayacağız. Bakın. Bir sık iğne, bir tane ortasına arttırma, yanındakine tekrar bir sık iğne. İkinciyi yaptık. Bir sık iğne. Şimdi üçüncüdeyiz. Ortaya geldim. Bir arttırma yaptım. Tekrar diğer yanına da bir sık iğne daha yaptım. Şimdi 12 tane sık iğneye yükseltmiş olduk etrafını. Şimdi 6. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Yine 3 kere. 1 2 3 tane yan yana tek battım ve bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. İkinciyi yapalım. 1
2 ve 3 ve bir tane arttırıyorum. Üçüncüyü yapıyoruz. 1 2 3 ve arttırıyorum. Şimdi etrafında 15 tane sık iğne elde etmiş olduk. Artık 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 2 kere 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. Haydi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar 2 kere yapacağız demiştim ya. 1 2 3 4 5 ve 6 ve yanına hemen yanındakine bir tane arttırma yapacağım. Ve bir tane daha şuraya sık iğne yapacağım. Hemen yanına. Şimdi 17 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7 sık iğne bir arttırmayı 2 kere yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve bir arttırma. Bir tane daha tekrarlayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne yaptıktan sonra bir yanına arttırma ve bir sık iğne daha yapıyoruz. Şimdi 8. sıramızı tamamladık. 9. sıramızda da 8 sık iğne bir arttırmayı 2 kere tekrarlıyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ve bir tane arttırma arkadaşlar. Hemen yanına 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve bir arttırma. Ve yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 9. sıramızı da tamamladık. 10. sıramızda 9 sık iğne bir arttırmayı yapıyoruz 2 kere. Hemen yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bir tane arttırma. Aynı ilmeğin içerisine çift batma. Tekrar 9 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ve bir arttırma. Şimdi arkadaşlar 9 sık iğne bir arttırmayı yaptık. Buraya bir tane daha sık iğne yapalım. Hemen kendimize bir adet ilmek belirleyici belirleyelim. Şimdi 5 sıra dümdüz öreceğiz. İlmek belirleyiciyi niye koydum? Yerimi kaybetmeyeyim. Sıramın sonuna geldiğimi unutmayayım diye. 5 sıra dümdüz örelim arkadaşlar. Her sık iğneye tek batacağız. Dolanı dolanı aynı burada sıralar nasıl böyle oluşuyor? O şekilde 5 sıra düz öreceğiz. Siz bu şekilde her ilmeğe tek batarak döne 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 gelin. Birlikte saymayı göstereceğim size 5 sıra nasıl sayılır. Siz sadece örün. Evet arkadaşlar, ilmek belirleyicimi bıraktığım noktadan 5 sıra dümdüz ördüm. 1 2 3 4 5. Bakın şuradan sayıyorum. İlmek belirleyicim burada ya. 1 2 3 4 5. 5 sıra dümdüz ördük. Ve artık azaltmalara geçiyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım.
Hemen azaltmayı yakından göstereceğim. Bakın, ön ilmeğini aldım burunda olduğu gibi, diğerinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım, ikisini bir çıktım. Tekrar 6 sık iğne, bir azaltma yapalım. Sıradan devam ediyoruz. 2 3 4 5 ve 6 ve yine azaltmamı yapıyorum bakın. 2 tane ilmeğin ön taraflarını aldım ve azalttım. Şimdi arkadaşlar ve 5 sık iğne, bir azaltma yapalım tekrar. 1 2 3 4 ve 5 sık iğne. Tekrar bir tane azaltma yapıyorum bakın. Geldim. Yani böyle batmıyorum da sık iğne yapar gibi ortasına batıyorum. Bir ilmek de diğer yanındakinden alıyorum. İkisini bir çıkıyorum, ikisini bir çıkıyorum ve azaltmış oluyorum. Şimdi hemen elyafını koyalım dilerseniz. Boncuk elyafımı aldım bir miktar. Çok az bir miktar yetecek bize. Bu proje için çok az lazım. Bu şekilde tepiyorum. Dolma doldurur gibi. Evet. Bir deneyelim. Yetmezse biraz daha koyarız. Azaltmalarımızı bir bitirelim. Şimdi arkadaşlar 16. sıramızda 6 sık iğne, bir azaltmayı 2 kere yapıp 5 sık iğne, bir azaltma yaptık. Ve etrafında 20 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 17. sıramızda 3 sık iğne, bir azaltmayı 4 kere tekrarlayacağız. 1 2 3 ve bir tane azaltıyorum. Artık azaltmaları hızlı gösteriyorum. Dilerseniz siz yavaşlatıp izleyebilirsiniz. 1 2 3 sık iğne ve bir tane ön ilmeklerden alarak azalttım. Bu ikinciydi. Üçüncüyü yapıyoruz. 1 2 3 ve bir tane azaltıyorum ve sonuncuyu yapıyoruz. 1 2 3 ve azaltıyorum. Şimdi şöyle elyafınızı iyice tepin. Bakın çok ağzına kadar doldurmadım. Çünkü burnumuzu ikiye katlayacağız. Geldim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde elyafımı iyice teptim. Şurayı şöyle ikiye katlıyorum. Gördünüz mü? Şu şekilde yapacağız. Karşılıklı ilmekleri dikeceğiz. Hemen sıradaki ilmeğime gelip battım. Şuraya ve karşısındaki ilmeği de alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 1 geldim, karşısındaki ilmeği de aldım. 2 buraya battım, karşıdakini de aldım. 3 4 5 6 ve 7 arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekerek döndüm. Tekrar buraya 7 sık iğne daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7.'yi yaparken battım, çıktım. Halkamın içerisinden kaydırdım. Bir zincir çektim. Kafaya dikmek için ipini bir miktar uzun bıraktım ve çıktım. Kafamız hazır. Şimdi gözleri yapalım. Evet arkadaşlar, ben bir tane göz yapmıştım. Şimdi sizinle ikinci gözümüzü yapacağız. Beyaz ipimizi alıyoruz ve yine sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Parmağımıza doluyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim. İpimi sabitledikten sonra 6 tane sık iğne dolduruyorum. 3 4 5 şu halkamı biraz küçülteceğim. Örmesi zor oluyor. Ve 6. sık iğnemi yaptım. Halkamı iyice kapattım. Ve karşıya geçiyorum hemen. Karşıdaki bakın şuradaki ilmeğime geçiyor en başına
Bir tane arttırma yapıyorum. Bir ilmeğe battım. Tekrar aynı ilmeğin içerisine battım. İp kaçırdım, onu da alayım. 2. Şimdi 6 tane arttırma yapacağız. Birincisini yaptık. İkincisini yapalım. Aynı ilmeğin içerisine çift batacağız. Bu 2. Bir yana geçtim. 3. Yapamadım, bir saniye. Bu biraz kötü bir ip. Katlarına ayrılıyor. Kalan ipleri değerlendireyim dedim ama ip biraz kötü çıktı. 3, 4, 5. Aynı ilmeğin içerisine çift batarak sırayla gidiyorum ve 6. arttırmamı yapıyorum. Evet, 6. arttırmamı da yaptım. Etrafında 12 tane sık iğne oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. 3 ve 4. sıramızı düz öreceğiz. Yani 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Haydi buyurun örelim. Dilerseniz içinizden 24 sık iğneye kadar sayabilirsiniz. Yani nasıl? 3. sıra ve 4. sırada 12 sık iğne olacak ya, şu an etrafında ikinci sıramızda 12 sık iğne var. 3 ve 4'ü düz öreceğimiz için 3. 12 sık iğne, 4. 12 sık iğne. Dolayısıyla 24 sık iğne etmiş olacak toplamda. Dilerseniz içimizden 24 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde sırayla her ilmeğe batarak 24 olunca duralım. Evet, tam 24 tane sık iğne battık. Yani 1, 2, 3, 4. sıramızı da tamamlamış olduk. Yani 3. sıra 12 sık iğne, 4. sıra 12 sık iğneydi ya. İkisinin toplamı 24 ettiği için 24 tane sık iğne saydık içimizden ve sıramızı tamamladık. Şimdi 6 tane azaltma yapacağız. Dilerseniz hemen gözümüzün içerisine elyaf koyacağız. Buraya da çok az bir miktar, bakın şu kadar fazla bile gelebilir. Şu fazla ipimi keseyim, sihirli halkadan kalan. Şuraya elyafımı doldurayım. Dediğim gibi fazla bile geldi. Şöyle parmağınızla tutun. Parmağınızla bastırın. Ve şimdi 6 tane azaltmayı peş peşe yapacağız. Hemen geldim. 1, hemen yanındakine ikinci azaltma. Bakın ön ilmeklerini alıyorum. 3. azaltmayı yapalım. Ve 4. azaltma. Ve 5. azaltma. Ve 6. azaltmayı yapıyorum. Ve hemen bir yanındaki ilmeğe gelip bir ilmek alıyorum. İlmeğimi ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun bırakıyorum ki dikeceğiz. İpimi uzun bırakarak kestim. Şuradan çıkardım. Gözleri en son dikerken siyah şekillerinde vereceğiz ifadesinde. Şimdi hemen kulak yapımına geçelim. Kulaktan 2 tane yapacağız. Gri renkle yapacağız. Bir de pembe renk halkayla yapıp içerisine dikeceğiz. Hemen gri renge başlayalım. Sihirli halkamızın içerisine yine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Çektim. Sihirli halkamı kapattım. Ve 6 tane arttırma yapıyorum. Hemen karşıya geçerek. Bir tane arttırma yaptım. Hemen yanındakine ikinci arttırmamı yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Hemen yanındakine üçüncü arttırmamı yapıyorum.
Hemen yanındakine dördüncü arttırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine beşinci arttırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine altıncı arttırmamı aynı ilmeğin içerisine çift batarak tamamlıyorum. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda da 12 tane arttırma yapacağız. Toplamda 12 sık iğne elde ettik ya etrafında. Yine 12 tane arttırma yapalım. 1, hemen yanındakine 2, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2, üçüncü arttırmamı yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batıyorum. Dördüncü arttırmam. Beşinci arttırmam. Altıncı arttırmam. Yedinci arttırmam. Aynı ilmeğin içerisine çift batmak. Sekizinci arttırmam. Dokuzuncu arttırmam. 10. arttırmam. 11. arttırmam ve son olarak 12. arttırmayı yapıyorum. Şimdi etrafında 24 tane sık iğne elde etmiş olduk 3. sıramızda. Ve şimdi düz öreceğiz. Yani 24 tane sık iğne ile dolaşalım etrafını. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24'ü yaptıktan sonra hemen bir yanındakine gelip ilmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve dikmek için ipimi uzun bıraktım. Ve bunu buradan çıktım. Şimdi bu parçadan bir tane daha yapacaksınız. Hemen pembe parçamıza geçelim. Pembe ipimizi alıyoruz. Şu kulağımızın içini, yani içini yapacağız. Yine aynı şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 ve çok özür dilerim 6 tane sık iğne ile doldurdum sihirli halkamı ve ipimi çektim. Hemen karşıya geçip aynı bu kulakta olduğu gibi tamamen aynı 6 tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeklerin içerisine çift batarak. 1 2, tekrar aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bir yanındakine geldim. Üçüncüyü yapıyorum. Her ilmeğe çift batıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Beşinciyi yapıyorum. Ve altıncıyı yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda da yine hep arttırıyoruz. Gride olduğu gibi. 12 tane arttırma yapıyoruz. Bu birdi. 2. Bir yanındakine 3. 12 tane arttırma yapalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. 12 tane arttırmamızı yaptıktan sonra bu gri kulaktan bir tık küçük olacağı için burada kapatıyoruz. Hemen bir sonrakine batıp ilmeğimi ilmeğimden kaydırıp bir zincir çekip ipimi uzun bırakıyorum ki dikeceğiz. Yine bu parçadan da 2 tane olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pençeleri yapacağız. Toplamda 4 tane. Ben 3 tanesini yaptım. Hemen pençe için pembe ipimi alıyorum. Bakın şu pençeleri yapacağız, yani şunları. Pembe ipimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, bakın. Zincirimi çektim, bu şekilde bıraktım. Hemen geldim ayağıma. Şöyle tersi şurası, anlarsınız herhalde, düz yüzüne dikeceğiz. Geldim.
en uç noktaya battım, şuraya. En uç noktadayım. Bir tane aldım ve halkamı halkamın içerisinden kaydırıyorum. Ve 6 tane zincir çekeceğim şimdi. Biraz ışığı açalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen geldim. Şuraya bir tane ilmek kaydırdım. Sık iğne batar gibi batıyorum ama halkamı halkamın içerisinden geçiriyorum. İlk 2 tanesini ilmek kaydırma yapıyoruz. Kalan 3 tanesini de normal sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi bakın birinci pençemi yaptım. Toplamda 3 tane olacak. Geldim. Yine aynı noktaya battım ve ilmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Tekrar 6 zincir çektim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine ikinciye geldim. İlmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Tekrar sıradakini de aynı şekilde ilmeğimi ilmeğimden kaydırdım ve kalan 3 tanesini sık iğne ördüm. 1, 2 ve 3. Tekrar aynı ilmeğin dibine battım. İlmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Tekrar 6 zincir çektim üzerine. 3, 4, 5, 6 ve ikinci ilmeğimden itibaren aldım. İlmeğimi ilmeğimden kaydırdım. İkinciyi de bu şekilde yaptım ve kalanları sık iğne yaptım. 2 ve 3. sık iğnemi yaptıktan sonra zincirim bitmiş oldu ve yine aynı noktaya gelip battım. İlmeğimi ilmeğimden kaydırdım. Bir zincir çekip hemen ipimi kestim. Ve arkadan arkadaşlar bu 2 tane ipimi bağlayacağım. Bu şekilde bağladım. Fazla iplerimi kestim. Dilerseniz şu şekilde çakmakla da yakıp çıkmamasını garantileyebilirsiniz. Toplamda bu şekilde 3 tane daha yapın pençe. Aynı şekilde bitirelim. Şimdi arkadaşlar pembe kulağımızı dikelim. Bakın sihirli halkası, şu pembenin içindeki sihirli halkanın ipi var ya, onu böyle kesiyorum. Gri'nin ortasındaki sihirli halkamı da şöyle kesiyorum. Ve iğnemi alıyorum. İğnemi pembeye geçirdim. Şuradan bir tane daha alıyorum. Düzgün bir halka olsun diye. Gri ipimi aldım. Bakın burası düzü ama şu tarafına yapacağız. Tersine dikeceğiz. Dilerseniz silikonla yapıştırabilirsiniz. Dikiş izi olmasın istiyorsanız bu şekilde bir alttan bir üstten kulağımızı dikiyoruz. İlmekleri kaçırmadan şöyle ortalayarak iki kulağı birleştirelim. Dediğim gibi yapıştırabilirsiniz ya da içine keçe de kesip yapabilirsiniz. Şimdi gözlerin siyahını yapalım. Şöyle siyah ipimi aldım. Ben şunu kalın iple yapmıştım. Çok kalın oldu diye düşündüm. Bunu da daha ince bir iple yapacağım. Hemen bakın çapraz işleme yapacağım. Geldim bakın şöyle ölçerek nasıl çapraz yaparım diye düşünüyorum. Buradan çıkardım. Hatta 2 kat geçeceğim. Bu ip biraz ince. Siz daha kalın iple geçebilirsiniz. Şu şekilde ben bir kat daha geçtim. Arkadan çıkardım.
Şöyle ince olduğu için çok katına ayrıldı. Siz dediğim gibi kalın, benim gibi şu önceki yaptığım gibi kalın iple de yapabilirsiniz. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar gözümüzü dikeceğiz. Şöyle bir açıklık var ya burada. Bunu taktığımız uzun ipin ve iğnenin yardımıyla şöyle kapatıyorum. Ve artık gözümüzün yerini belirleyelim. Bakın şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 7.'ye dikebiliriz. Yan yana dikeceğiz. Şu şekilde. Bakın bir yanlardan dikiyorum. Yani belli bir prosedürü yok. Amacım sabitlemek. Hemen diğerini de getirdim. Diğer yanına sıkıştırdım. Aynı iple, bunun kalan ipiyle bunu da dikiyorum. Ben artık biraz çok yoruldum. Kusura bakmayın, fazla sesim çıkmamaya başlamış olabilir. Bitireyim diye baştan sona oturdum. Evet arkadaşlar, şimdi kulakları aldım. Bakın uzun bıraktığımız yere iğnemi taktım ve belli bir sırası yok. Yani şuraya değil de bir sıra boşluk bırakıp bir arkaya dikeceğim. Göz kararı ben buna karar veriyorum ve biraz yana doğru dikeceğim. Şöyle çok dik değil de şöyle. Hadi dikelim. Bu 2 kat olduğu için dik duruyor, merak etmeyin. Kulakları diktikten sonra fazla kalanları şu şekilde çıkarıyorum. Ve tığımla kafanın içine gizliyorum. Şimdi kafayı vücuda dikelim artık. Şu beyaz gözün ipini de keselim. Bakın gövdemizi şu şekilde tutuyoruz. En geniş tarafa kafayı dikeceğiz. Getiriyorum kafayı. Bakın alttan doğru dikeceğiz. Eşitliyorum, ortalıyorum. Şurası buranın altına gelecek. Şöyle dikeceğiz. Göz kararı ortalıyorum. Dilerseniz siz sayarsınız. 2, 4, 6 buradan var mesela. 2, 4, 6 da buradan var. Göz kararım benim bayağı iyiymiş. Tam tutturmuşum. Bakın buradan kafadan rastgele dikiyoruz. Araç'cığım nasıl bardak altlığımız? Bu kayrayla senin. Beğendin mi? Ses ver. Anne, şu ağzı açılan kurbağa vardı ya, onu da yapsana. Yapalım. Onu mu beğendin sen? Evet, hani ağzı açılıyor ya. Evet, ben de bu fareyi beğenmiştim. Ölüyor gibi ya diye. Evet, bu şekilde de kafayı diktikten sonra bakın şurada bacak ipim vardı ya. Bu ipi şuradan gezdire gezdire o bacak ipinin yanına getirip ikisini bir bağlayıp keseceğim ve bitireceğiz. Evet, onun yanına getirdim. İkisini bağlayacağım. Cidden benim sesim soluğum kesildi. Yoruldum. Ve keseceğim. Dilerseniz bu ipi aralardan gezdirerek de saklayabilirsiniz. Dilerseniz yakabilirsiniz. Ben şimdi bunları satmayacağım. Bunları çocuklarıma yaptım. Ama müşteriye satacak olsaydım bu ipi aralardan güzelce gizler, muntazam olmasını sağlardım. Evet, şimdi bakın. Püf noktamıza gelince.
Şimdi bunlar karıştı ya biraz arkadaşlar. Düzleştiricinizi alıyorsunuz. Saç düzleştiricinizi. Biraz ısınmasını bekleyelim. Yeni taktım. Bu benim Trendyol'dan mini düzleştirici diye aldım. Çok ucuza satılıyordu benim zamanımda. 150 liraya mı ne aldım? Abartmayayım size, 2 yıl önce. Ama hala ucuzdur. Çok pahalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Getiriyorum. Yani evde saç düzleştiriciniz varsa o da olur. Gidip illa bunun için düzleştirici almayacaksınız sonuçta. Bakın bacaklarını bu şekilde düzleştiriyorum. Şöyle getirdim. Dilerseniz ütüyle de yapabilirsiniz. Şimdi son olarak kuyruk kaldı. Hemen 22 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 zincirimi çektim. Hemen ikinciden itibaren aynı pençeleri yapar gibi ilmek kaydırma yapıyorum. Toplamda 5 tane. 2, sıradakine 3, sıradakine 4, sıradakine 5 ve geri kalanları sık iğne yapıyorum. Geri kalan zincirimli sık iğne ile dolduruyorum. Evet, sonuncuyu da yaptıktan sonra ilmeğimi kaydırıp getiriyorum. Düz kısmı yine arka bacakları ortalayacak şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6 şöyle 7'ye batıralım. İlmek kaydıralım. Ve şuradan da alalım. Ve ilmeği ilmekten kaydırıp bir zincir çekip bunu da keselim. Dilerseniz ipi uzun bırakıp iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Sizin nasıl kolayınıza gelirse. Arkadan da bağladım. Ve kestim. Ve yine yakıyorum. Tamam. Şimdi hemen size şöyle göstereyim. Şu tatlış kuyruğumuz görünsün. Bunu böyle kabartıyorsunuz. Koyuyoruz bardağımızı efendim. Denem. Çılgın faremiz hazır. Şu ellerini biraz daha ütüleyeyim ben olmazsa. Daha tam düzleşmedi. Evet arkadaşlar, çılgın farelerimi beğendiyseniz kanalıma abone olup yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Umarım keyifli bir tarif olmuştur sizin için de. Benim için çok keyifliydi. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğenilerinizi lütfen unutmayın.